Ferdi nefs kendindeki içerikten sıyrılıp sınırlı bir benin salt birliği durumuna gelince de evrensel olan, sonsuz ve sınırsız olan külli nefs ile yani Brahma ile özdeş olur. Buluştu şimdi. Ha. Şimdi bireysel bir ben. Ben kimim? İşte Türk'üm, doğruyum, çalışkanım falan. Gayet güzel. Japon? Yani şöyle diyelim. Serhan biraz önce dedi ki ya ben bütün bu içerikten boşaltınca ne oluyorum? Hiçbir şey oluyorum ama. Ama varsın. Her şey olma olanaklığında olan kök hücre gibi. Varsın. Fakat kendini sen Türkiye'deki doğumunla, mekanınla, anneyle, babayla, çevreyle, eğitiminle, yaptığın ettiklerinle, kendini ustalaştırdığın konularla, işte inançlarınla falan var ettin. Yani emeğinle var oldun diyelim. Ettin değil de var oldun. Evet. Ve böyle biliniyoruz. Güzel. Peki Japonya'da doğsaydın ne olacaktı? Yeteneklerin yine var olduğunu düşünüyoruz. Evet. O yeteneklerle bu kez oradasın. Çok güzel bir Japon kültürü içinde nefis bir Serhan olmayacaktı o zaman da ne olacaktı? Bir Japonca bir isim bulsak falan. Seranoke. Neydi? Nasıl oldu? Seranoke. Seranoke. Seranoke olsaydı Ançinsan. Evet. Ançinsan Seranoke. Şimdi tamam güzel. Ama yetenekler, müzik yapma şeyi, işte algılama biçimi falan yeteneklerin tezahür ettiğini düşünüyoruz. Peki İsveç'te de olsaydı? Hadi bakalım. Başka bir şey. Başka bir içerik. Ama diyelim İsveç'teki bir cazcı. Sanatını icra etmekle. Ama oradaki tatlarla. Oradaki alışkanlıklarla. O kültürün dışa vurumuyla. Kokusuyla. Serhan'la karşılaşsa ki çok da karşılaşmışlardır. Değil mi? Ya beraber bir deneyelim bakalım. Sanatın temelini, hakikatleri ikisinde de ortak. Eyvallah. Marifetler farklı. Neden? O da kültür, tat, lezzet, yemek gibi. Tamam. Hadi bakalım bir deneyelim. Biraz sende, bende olan sende yok. Sende o şu olan bende yok. Tamam. Paletteki renkleri. Bravo. Sen oradan biraz replik ver. Ben de buradan bir yanıt vereyim. Bakalım orada buluşabilir miyiz? Bir müddet aranır. Bir müddet denenir. Sonra... Bir yakalanırsa Jam Session tren gibi gider ya. Tren gibi gider. Şimdi biz bu tevhidden, tren gibi gitmekten söz ediyoruz. Evet, diğer farklar tabii ki olsun. İyi ki de varlar. Japon'un tadı, Türk'ün tadı, Arap'ın tadı, işte ne bileyim İskandinavyalı'nın tadı, Yemenli'nin tadı. Ama buyurduğunuz gibi yani mozaik değil, aşure. Aşure olması için tadı işte. aşureyi mozaikten ayıran şey. Şimdi aynı şeymiş gibi anlatıyorlar. Hayır. Biz aşure diye ısrar ediyoruz senelerdir. Nedeni şu. Aşurede farklılıklar ortadan kalkmaz. Dondurulmazlar. Betona gömülmezler. Eyvallah. Mozaik gibi. Tabii. Bir jöle ile birleştirilirler. Tatları bir, gönülleri bir. Fikirleri ayrı, davranışları ayrı. Rengi olabilir. Renkleri farklı. Tadı bir. Çeşni. Eyvallah. Şimdi biz ya tadımız aynı olunca herkesin şeyini, farklılıklarını kaldıralım istiyoruz. Ya da herkes farklılıklarına kalsın, çatışalım istiyoruz. Tevhid, farklılıkların aşılmış birliği demek. Onları yok etmek değil. Aşılmış birlik. Aşılmış. Anadolu'da bunun karşılığı ahilik, bektaşilik, aleviliktir. Bu kültürde dikkat etsinler, baksınlar. O kültürün içinde kozmopolitan bir şey var. Yani Hristiyan da orada Hristiyanlığıyla beraber ama o ortak tadın içine girebilir. Evet. Kapadokya'dakiler ne oldu Allah aşkına? Ya şimdi Kapadokya dediğin o Hılara Vadisi'nin bir ucunda bir dergah var, öbür ucunda başka bir dergah var. Eyvallah. Bir ucundaki dergah Hacı Bektaş Veli dergahı, öbür ucunda Mevlana. Celaleddin Rumi. Ihlara Vadisi'nin bir ucu Hacı Bektaş kuşatmışlar. Evet. Bir ucu Mevlana. Fakat oraya gelip yerleşmişler. Neden? Çünkü orada Gnostik Hristiyanlar var. Yani Bizans'ın heretik diye dışladığı kaçanlar, edenler. Resmi ideolojinin içinde olmadıkları kabul edilen dışları. İnsanlar gidiyor Ihlara Vadisi'ne yerleşiyor. Ve onlar mağaralarda yaşayabiliriz diyorlar. Biz saraylarda yaşamaya gerek yok. Mağaralarda ama imanımızı, zevkimizi yaşarız. Ihlara Vadisi'ndeki o insanların tarihçiler ortada, belgeler ortada. Ne oldular bunlar? Buharlaşmadılar, göç etmediler, öldürülmediler. Hiçbir katliam dair bir şey yok kardeşim. Ne oldular bunlar?
İşte iki tane orada iki kutup onları dönüştürdü. Eyvallah. Çünkü onlar öğretiyi alabilecek bir zemine, gnostik bir zemine sahiptiler. Ya. Tevhidi anlayabilir aşamadaydılar. Dolayısıyla Alperenlerin getirdiği, iki kanaldan getirdiği Mevlana Celaleddin'le Hacı Bektaş'ın getirdiği o cazibe onların zaten hazırdılar. Peki İbn Arabi Hazretleri ta İspanya'dan kalksın, Endülüs'ten kalksın. Kuzey Afrika'yı o zaman uçak yok, tren yok, otobüs yok, dolmuş yok. Oradan at yok, at yok ha, dikkat edin ya. At var filan, atıma bindim gittim. Yok efendim. At askeri bir araç. İbni Arabi bu arada böyle Arabi denilince Arabistan'da filan yaşamış. Öyle zannediliyor ya. Ha, onu bir söyle, onu bir Değil mi küçük ya? bir girelim bence. Tabii canım İbni İspanya, Arabi. Sevilla'da yaşıyor. İbni Arabi'nin memleketinin Endülüs. ne olduğunu İspanyoldur mu diyelim İspanyol. bize? İbni Arabi İspanyoldur. İspanyol. Tamam bunu bir söyle. Evet. Kökenli yani. Evet. Okey. İspanyol. Tamam. Şimdi İspanyol demek yani ırk olarak değil, mekan olarak söylüyor. Eyvallah. Irk yok zaten. Tabii. Hayır var da yani o ırktan bu ırktan Ha, falan yani diyorlar. O manada şey- değil. Tabii ki tevhidde bunlar yok, insanlık var ama herkes bir ırk üzerine gelmiş bu dünyaya. Evet. İbn Arabi İspanya'dan çıkıyor diyorum bakın tren yok, uçak yok, bu dolmuş yok, otobüs yok. At askeri Motosiklet araç. yok. Herkes diyor ki atına bilgi. At yok kardeş hop. At askeri bir araç. Sadece beylerde, krallarda, Çok kıymetli, aristokraside çok kıymetli. şeyde var. O halk katiyen. Halkta ne var? Halkın zengininde katır var. Orta hallisinde eşek var. Evet. Fakiri kendi sırtında taşır kardeşim. Şimdi böyle bir kültürü düşünün. Böyle bir tarihi düşünün. O ortam. Böyle bir ortamı düşünün. Orada bir efendi çıkıyor. İbn Arabi diye isim nam salmış bir efendi. O da namıdır. Asıl ismi biliyorsunuz. İçinde var. Okurlar. Açıp baksın. Oradan çıkıyor. Kuzey Afrika'ya geçiyor. Bütün orayı yaya geliyor kardeşim. Ya. Evet. Yürümek. Evet. Şaka mı bu ya? Geliyor. Mekke, Medine. Geliyor Şam. Suriye. Oradan geliyor. Yukarı çıkıyor. Erzurum, Malatya, Konya, Bakar mısın? Yürüyerek. Kayseri. Tabii. Evet. Ve sonunda Konya'da karar kılıyor. Evleniyor. Bir de üvey oğlu var Sadrettin Konevi. Mevlana Hazretleri ondan sonra geliyorlar. Onlar yani Sadrettin'le şeyler. Yani kendisinden bir sonraki nesil. Eyvallah. Anadolu'ya yerleşiyor. Bak o kadar yer geziyor. Hiçbirinde karar kılmıyor. Sonra buradan gidiyor Şam'da vefat ediyor ama asıl öğretisini Konya'da yapıyor. Neden? İbni Arabi. Gemiyi oraya demirliyor yani. Bakın nereden? Bakın coğrafyaya bakın Allah aşkına. Bunun filmi yapılsa keşke. O seyahati anlatsalar Ya, bize değil mi ya? Dizi tane olur. iki tane böyle film tasarımım var. Yani ricam var. Şeyler belki birisi Duysunlar bizi. sanatçılar duyar da Evet, yaparlar. yapımcılar. Birisi İbn Arabi'nin seyahatlerindeki manevi yolculuk. İkincisi Hazreti Pavlus. Tarsuslu. St. Paul, Aziz Paul. Oradan çıkıp Galatya, Efesos, Atina, Roma seyahati. Müthiş bir seyahat. Büyük bir şey. Şimdi efendim bize ne ya şeyden? Bak işte değil mi yani mahalli bir Hemen zihniyet. söyler tabii. Biz Yani- o değiliz ki. He, Aziz Paul'daki bize ne ya Aziz Paul'da? Peki aç Kur'an-ı Kerim'i. Aç Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa Aleyhisselam ve havarileri Allah'ın Resulleri de Resulleri. geçiyor. Allah'ın Resulleri. Evet. Biz inkar ediyoruz. Ama Kur'an'a iman ettiğimizi söylüyoruz. Orada diyor ki Hazreti İsa ve havarileri Allah'ın Resulleridir. Evet. Sonra Aziz Paul bizim değil o gavurların malı. Abdülpol olsa kabul edecek. Yani. Anladın mı? Pavlus dedi ya. Evet. Peki Hazreti Muhammed inkar ediyor mu? Kur'an-ı Kerim Çocuk ya. Etmiyor. Kur'an-ı Kerim ortada. Kur'an-ı Kerim ortada. Ortada. Elan kemal. Ha. Çok güzel sordu. Tamam. Kur'an-ı Kerim elan kemalken ortada. Mesela der ki Çünkü biz onun sünneti üzerine gittiğimizi iddia ediyoruz ya. sünneti de geç. Ha, yani. Farzı var ya. Kur'an farz be kardeşim. Sünnet Hazreti Resul-i Ekrem'in kendi Yaptıkları. adetleri. Fiiliyatı. Sünnet adet demek. Evet. Sünnet-i Muhammedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adetleri demek. Evet. Ama bir de sünnetullah var. Yani. Sünnetullah tabiat demek. Kendi kainat demek. Allah'ın sünneti. Allah'ın adeti kainatta gözlenir. Gördüğümüz her şey. Bravo. Bir de
Farz var, Allah'ın emirleri yani. Ya eyvallah. Ne? O da Kur'an'da var. Alenen. Alenen. Yazıyor. Şimdi orada havariler kutsanıyor. Evet. Efendim peygamberler Füsusül Hikem'de vardır Yok, İbn tabii, Arabi'nin 27 27 peygamber. Kur'an-ı Kerim'de var olan peygamberler Füsusül Hikem'de anlatılır. Bu peygamberler hepsi İbrani kavminden. Kök oradan geliyor. Hepsi Musevi temelli. Hepsi Tevrat-ı Şerif, Zebur-u Şerif, İncil-i Şerif'in içinden gelerek Kur'an'a o deryaya toplandılar. O havuza toplandılar. Bugün Müslümanlar Yahudilere düşmanız diyorlar. Yahudilere düşmansan o zaman peygamberlere de düşmansın. Bu ırkı sevmem, o bilmem ne, o bize küstü, ben ona darıldım filan. Bunlar mahalli şeyler olabilir ve cehaletin içinde olabilir. Buna bir şey demiyorum ama arifler, arif değilse, ama arif değilse arif makamında oturuyor. Ya. Arif değil, arif makamında oturuyor. Yani insanlara irfan verecek yerde cehalet aşılıyorsa, şimdi ne yapacağız, nasıl yapacağız bu işi? Yani tevhid ne o zaman? Resul-i Ekrem'in bizden istediği ne? Kur'an-ı Kerim'in bize vaaz ettiği ne? Onun için yerine getirmiyoruz gibi. Yani gelip burada biraz yoğunlaşıyorum. Özür dilerim, o benim derdim. Yani yoksa biz Aslında bizim derdimiz irfaniyeti gereken bir gezinti şey yok. olarak yapıyoruz Eyvallah. da derdime de çok fazla düşkünüm biraz. Kusura kalma. Şimdi efendim şunu demiş oldu bize. Bir birey olmadan önce nedir? Herhangi bir kimsedir. Herhangi bir kimse ne demek? Kültürün içine doğdum. Bu kültürün içine doğdum. Bu coğrafyada, bu tarihte, bu kültürde doğacağım ben bilmiyorum ne demek. Filan anne ve filan babadan doğacağımı da bilmiyorum. Hiçbir mesuliyetim olamaz orada. Evet. Türkiye'de doğdum, Türk'üm. Hiçbir mesuliyetim yok. Japonya'da Bilmiyordum ki Türk olacağım. nereden bileyim ya? Japon olsam da Japon olacağımı bilmiyordum. Bilmiyordum. diyecektim yani. Bravo. Bilmiyorum. Dolayısıyla elimde olmayan bir şeyler ne övünebilirim ne sövünebilirim. Dövünebilir tabii. Evet. Niye sövüneyim yani? Ben işte bir Japon olsaydım. Yani bu ne kusurdur ne de bir makamdır. Hayır. Aynen. Ama kendimi orada buldum. Herhangi bir kimseyim. Ne demek? Diğerlerinden, diğer var olanlardan, o ortamda diğer var olanlardan farkım yok. Evet. Evet. Herhangi bir kimseyim. Herhangi bir kim. Ne demek? Çağrılmıyorum. İsmim yok demek. Türklerin çok güzel bir adeti vardır. Belirli bir toplumsal beliriş, bir kahramanlık dediğimiz o. Bir kahramanlık gerçekleştirmeden önce adsızdır, isimsizdir. Evet. O dakikaya kadar doğru. Adsız. Atsız o demek. Atsız diye biliyoruz ya. Eyvallah. Çünkü adı olmamak, atı olmamak demek. Bildiğin at. At vermezler adsıza. Ad attır. Ad yumuşatılmış olarak Türkçe'ye, Anadolu Türkçesinde addır. Orta Asya Türkçesinde at var. At. Adı D harfi yok. At. Eyvallah. Bildiğin o binek olan at, ona binme cesareti, kahramanlığı olana verilir. Kimliği At. oluyor. Atsız demek. Bineği olmayan demek ama aynı da ismi de olmayan demek. Bakın Türkçe çok ilginç. Ata binmeye henüz Yetkili layık değil. olmamış. Bravo. Bir yeteneği olacak. Evet. O yetenekle toplumda herhangi bir kimse olmaktan belirli bir kimse Belirli olacak. kimse. Belirli kimsenin atı olur. Herhangi bir kimsenin atı olmaz. Adı da olmaz. Evet. Şimdi bakın ne güzel bir gelenek. Şimdi Evet. dağıma neler açılıyor da. Uf. Değil mi? Yani. Ne çağrışımlar çıkıyor. tabii. Ve ne gelenekmiş ama bak. Yani isimsiz diyor. Bir şey değil. Ha bu bir şey değildir. Tabii Biraz işte. öyle demiş. Tabii. ya. Ha bu bir şey değildir. Ha bu bir şey değildir. İsmi yok. Ne demek? Yani sıradan birisi. Koyun gibi birisi yani. Evet. Fark yok. Sürüden ayıramıyorum ben bunu. Sürüden yani yaya. Sürüden ayırmak ya atın üzerinde olur. Çıktı. Görünür Göründü. olmak. Burada ismin tanımını yapmak lazım. İsim yani Çağrılan demek. çağrılan. Yani Çağrılmanız için metin Evet. yani. çağrılmanız için bilinmeniz lazım. Yani buradan hey diye bağırmak var. Ahmet demek var. Ha, evet. Çağrılmanız için bilinmeniz lazım ne demek? Örnek gene.
Zanaatini yapıp dikkatimizi çektin. Hı. Dedi ki Serhan lütfen çalar mısın? Bak çağırdık seni. Senin ismin var. Atın var çünkü. Bineğin var. İcra ettiğin bir sanatın var. Berbersin. Tamam gel. Evet. Çağırırım. Lütfen saçımı çek keser misin? Yani o Kızılderililerde eskiden o bizim filmlerde gördüğümüz filan işte göğe bakan diyor mesela Kızılderili. İsmin ne diyor? Göğe bakan benim ismim diyor bir Kızılderili mesela. Yani onun o zaman hem lakabı hem ismi o hem de yaptığı fiiliyatı o. Bravo. Mutlaka astronom. O kabiliyeti var. Yani Astronom mesela o olur. çocuk doğdu daha yeni. Daha 1 aylık, 3 Öyle aylık, bir 5 isim aylık. olamaz. Sonra başladı ki göğe bakmaya. Heh. Dediler ki bu göğe bakıyor. Bunun istidadı bu. Evet. Biz ona o zaman göğe bakan ismini verelim Bak dediler. istidat dedi ya. Bak. Ayağını sabitliği sabitliği buldu işte. buldu. Buyurun. Yani o zaman dediler ki ona biz buna göğe bakan ismini verelim Evet. dediler. Ve onun çocuğu Kızgın boğa dedi öbürüne. Kızgın boğa. İşte Çocuk cevelanlı falan gibi işte diyorsun şimdi sen. hızlı avcı. Filan. O Kızılderili İstidat. isimlerinden örnek vermeye İstidat, çalışıyor. istidadı. İstidat. İstidadı ismidir isminin. Aynen. İnsanın. Bak çok önemli bir şey. Evet. Bir, anne babanın kültürel olarak bir isim takması vardır üzerimizde. Bu Evet. ismimiz değildir. Evet. Bu ayağını sabitemiz değildir. Evet. Ayağını sabitemiz istidadımızdır. Evet. İstidadımız verilidir bize. Doğuştan verilidir. Evet. Ve onunla yükümlüyüz. Eyvallah. O bizim Rabbimizdir.